Videolarda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kanalda yaklaşık 15-20 gündür yeni video yok. Bu sebepten ötürü hem kanalın durumu hem de Kilopi projesinin durumunu bildirmek için bu videoyu çekiyorum. Başlayalım. 15-20 gündür neden video yok? 15-20 gün kadar önce ben yurt dışına çıktım. Endonezya'ya geldim. Buraya gelmeden önce yine YouTube'un topluluk yani community sekmesinde ya durumu bildirmeye çalıştım. Belki bazılarınız görmüşsünüzdür, bazılarınız görmemişsinizdir. Endonezya'ya asıl gelme amacım eşimin ailesini ziyaret etmek. Benim eşim Endonezyalı. Eşimin ailesi de Endonezya'nın bir köyünde yaşıyor. Orayı ziyaret etmişken hem de yeni yıl günlerine denk gelmişken burada hava da sıcak. Birazcık gezelim buraları görelim falan dedik. O yüzden gezi birazcık uzun oldu. Ben bunu Endonezya'ya gelmeden önce yani Türkiye'den çıkmadan önce çekecektim bu videoyu ama çok ciddi bir kaos ortamına denk geldik. İşte çıkmadan önce aşı kartı gerekiyor, şu gerekiyor, bu gerekiyor, ne götüreceğiz, ne edeceğiz derken karışıklığa denk geldi. O yüzden kusura bakmayın anca çekebiliyorum videoyu. 15 gündür video olmamasının ana sebebi bu. Burada Endonezya'da da internetim çok iyi değildi. Zamanım da yoktu. Köyler arasında gezerken hiç beyaz insan görmemiş yüzlerce insana denk geldim. İşte herkes benimle görüşmek istedi, tanışmak istedi falan. Sarılanlar, yalayanlar falan oldu böyle. Ciddiyim, şaka yapmıyorum. Çok değişik şeyler yaşadım. Ben de seyahat YouTuber olmadığım için çekip böyle YouTube'a derleyip koyamadım. Kusura bakmayın. Belki ileride yine tekrar gelirsem yapabilirim bu tip bir şey. Ama şimdilik maalesef yok. Önümüzdeki 15 gün 20 gün kadar daha buradayım. Endonezya'dayım, Bali'ye geçtim. Buradayım. Burada da gezeceğim birazcık sağa sola. Kripto kafelere falan da gidiyorum burada. Kripto ekipleriyle falan da görüşüyorum ama hani sağlam bir yapı bulsak bir partnerlik yapılabilir mi? Bunun görüşmelerini de yapıyorum ama genelde burada traderlar falan var. O yüzden sağlam bir sinerji oluşturamadık henüz. Ama dediğim gibi bir 15-20 gün kadar daha buradayım. Döndükten sonra en son Casper projesinde kalmıştık YouTube'da. Casper projesini çekip ondan sonra Pathfinder anket uygulamasında yine eski sistem nasıl devam ediyorsak inceleme videolarını çekmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda kripto piyasası ve altcoin sepetiyle ilgili de video beklediğinizi biliyorum. Birçok kişi mesaj atıyor bana. Onlar da Ocak 20 akabindeki haftala gelecek inşallah. Şu anki plan bu şekilde. YouTube kanalıyla ilgili durum bu. Şimdi Kilopi projesine dönelim. Bu daha da önemli bir konu. YouTube kanalından artık şu anda daha önemli. YouTube kanalı belli bir yere kadar geldi ama artık Kilopi projesi ondan daha güçlü ve daha önemli bir noktaya ulaşmış durumda. Kilopi projesinden adım adım bahsedeceğim. Done done. Öncelikle DAO'dan başlayalım. Kilopi projesinin şu anki birinci en önemli uygulamalarından biri DAO. DAO'da bizim en başta staking sistemimiz vardı. Staking sistemini biz toplantısını yaptık, YouTube kanalında yayınladık ve belli başlı kararlar alındı. O alınan kararlara göre staking sistemi şu anda yazıldı, hazır. Biz onu neden yayınlamadık? Çünkü staking sistemi çok hassas bir konu. Onu ciddi anlamda test etmemiz gerekiyor. Ben şu anda bu Endonezya macerasını yaşarken ana ekip testleri şu anda ufak ufak yapıyorlar. Ben döndükten sonra testler yoğunlaşacak ve Şubat'ın ilk haftası yayınlamayı düşünüyoruz. Aksilik olmaz ise neden Şubat'ın ilk haftası? Aslında o kadar beklemesine gerek bile yok gibi görünüyor. Yazılı yani şu anda. Sistem tıkır tıkır çalışıyor. Bu aslında teferruatlı bir konu. Staking'in smart kontraktına kullanıcıların tokenları gireceği için olası bir hack durumu çok tehlikeli bir şey yaratabilir. O yüzden biz özellikle staking sistemi üzerinde çok dikkatli çalışmak zorundayız. O yüzden testleri çok ciddi yapacağız. Ben döndükten sonra o sesler daha ciddi bir hale alacak. Ondan sonra Şubat'ın ilk haftası yayınlayacağız inşallah. DAO'daki ikinci konumuz bizim Tokenomics'te. Tokenomics'in sağ olun birçok geri bildirim var. DAO'nun içerisinde yorumlarınızı yazmışsınız. Ana ekip de bunları takip ediyor. Ana ekibin de yorumları var. Benim de fikirlerim var. Hepimizin fikirleri var tabii ki. Ben döndükten sonra Tokenomics'in de toplantısı yapılacak. Ön küçük toplantıları ekiple yapıldı şu anda. Ben buradayken ara ara Discord'a giriyorum. Ekiple görüşüyoruz. Ufak toplantılar yapıldı ama asıl ana toplantılar ben döndükten sonra yapılacak ve yine YouTube kanalında yayınlanacak. Yani Tokenomics konusu en doğru şekilde karar verilip uygulamaya geçilecek. Önümüzdeki işlerden biri de bu. DAO'ya yeni elementler de eklenecek önümüzdeki aylarda. Biliyorsunuz zaten DAO projenin ana geniş büyük konularını ele aldığımız ve değerlendirip sonuçlandırdığımız bir yer. Bu da olduğu gibi devam edecek. Yani Kilopi projesinin en büyük elementlerini, tokenomics'ini, staking'ini, diğer konularını, bunların hepsini A'dan Z'ye dosdoğru yapmaya devam edeceğiz. Örnek bir proje olmak bizim zaten hedefimiz biliyorsunuz. DAO'yu şimdi bir kenara koyuyorum. İkinci uygulamamız Pathfinder anket uygulaması. Zaten Pathfinder anket uygulaması az önce söylediğim gibi
Ben döndükten sonra çalışmaya devam edecek. Şu anda bir duraklama dönemi yaşıyor. Aslında biz bu anket uygulamasını başka birçok alanda da kullanmak istiyoruz. Başka insanlara da kullandırmak istiyoruz. Hani hem adaletli hem güzel hem sürdürülebilir olduğu için geliştirilebilir. Yani eklentiler de yapılabilir onun üzerine. Ama insanlar genelde hani Web3 ile ilgilenseler bile bu tip toplara çok girmek istemiyorlar. Birçok toplantı yapıyoruz. Hem YouTube kanallarıyla hem işte atıyorum Telegram kanallarıyla, Twitter'larla, topluluğa hitap eden yerlerle yapıyoruz ama genelde kullanmak istemiyorlar. O yüzden biz kendimiz kullanmaya devam ediyoruz. Pathfinder da bu şekilde. Üçüncü en büyük uygulamamız Masters of Management oyunu. Şimdi Masters of Management oyununun Alpha 2'si yayında zaten biliyorsunuz. Oynayanlar, deneyenler var şu anda içerisinde. Alpha 2'de savaşı aktif ettik. Ama tabii ki birçok eksiği var şu anda oyunun. Adı üzerinde Alpha ve savaş olduğu için belki aranızda mağdur olanlar da olmuş olabilir. Geri bildirimlerin hepsini okuyoruz. Bilginiz olsun. Ana ekibin kendi geri bildirimleri de var. Bunun yanı sıra puan sisteminde olan problemlerden de haberdarız. Yani şu anda sesimiz çok çıkmıyor. Yeni video yok. Telegram'da, Twitter'da da şu anda çok sesimiz çıkmıyor. Ama bütün konuyu ince ince, tane tane takip eder durumdayız. Bilginiz olsun. Ben döner dönmez Türkiye'ye Masters of Management'ın yeni toplantısı yapılacak. Geri bildirimlerin hepsi değerlendirilecek. Puan sistemindeki hata ve nasıl düzeltileceği konuşulacak. Ve ondan sonra Alpha 3 versiyonu açılacak. Alpha 3 versiyonu için tarih vermedik ama ocağın son haftası Alpha 3 yani yeni dünya açılacak. Yeni dünya açıldığı zaman tabii birinci en büyük hedef şu anda o puan probleminin çözülmesi. Aynı zamanda şu anki aktif olan dünyada puan problemin olsa dahi dünya sona erdiğinde biz o puan problemi yokmuş gibi token dağılımı yapmaya çalışacağız. Bu bizim tabii ki işin başında olduğumuz için görevimiz. Yani burada bir problem oldu. Herkes yani belli bir kısım çok ciddi puan aldı. Bütün tokenlar onlara gidecek falan. Böyle bir durum söz konusu değil. Otomatik olarak onlara dağılsa bile biz kalan kişilere homojen dağılımı yapmak durumundayız. Bu bizim görevimiz yani. Söylediğim gibi Masters of Management zaten elimizdeki en güçlü uygulama şu anda. Kilopi projesinde. Diep Radar'da da zaten biliyorsunuz listelendi. Belli bir noktaya kadar geldi. Bundan sonraki versiyonlarda problemlerini çözerek, sinerji oluşturarak, güzel güncellemeler getirerek oyunu bir efsaneye çevirene kadar devam edeceğiz. Yani aslında son model belli, çok fena efsane ve topluluğun fikirleriyle daha da güzel bir yere gidiyor şu anda. Yani onu çok ciddi bir efsane yapacağız. Bizim için hani Masters of Management şey değil. Kilopi projesinin bir tane uygulaması olsun. İşte bir tane hani böyle bir oyunu olsun. Biz de bunu yapalım. Oldu da bitti. Kenara atalım. Öyle bir şey değil. Biz Masters of Management'ta böyle inanılmaz özgün, dahice bir şey çıkartmak istiyoruz. O yüzden o oyun o şekilde devam edecek tasarımda. Çok uzun sürecek. Beta'ya ne zaman geçecek? Ben hani ekiple aramızda aldığımız karara göre şöyle söyleyeyim size. Mobille birlikte entegrasyon başladığında beta'ya geçeceğini düşünüyorum. Ve beta'ya geçince tabii oynanabilirlik, belli bir döngü oturmuş olacak. Masters of Management için şimdilik bu kadar söylüyorum. Dördüncü uygulamaya geçelim. Dördüncü uygulamamız web sitesinde kilopi.net'te ekosisteme bastığınızda Scalia diye bir oyun göreceksiniz. Yine bu YouTube kanalında bir yıl kadar önce onun trailerını yayınlamıştık. Ama trailerını yayınladıktan sonra çok fazla güvenlik açığı vardı. Biz onu aktif hale bir türlü getiremedik. Kilopi projesinin ana konusu oydu zaten. Sonra Kilopi projesi başka yönlere doğru hareket etmek zorunda kaldı. Fakat biz bu güvenlik problemlerini çözdük. Bulduk hepsini nasıl yapacağımızı ve aslında şu anda Scalia oyununu yani Ultima Online altyapısını kullanarak Scalia sunucusunu aktif hale getirebilir durumdayız. Aktif hale getirdiğimizde şu anda oyun içerisindeki altını da lock token'la alış satışını aktif edebilecek durumdayız. Bunu da Şubat ayında alfa olarak birinci versiyonunu çıkartma kararı aldık biz. Yani ben geldikten sonra çok yoğun bir süreç bizi bekliyor. Şu anda bütün planlar yapılıyor. Ekip zaten şu anda yoğun olarak 2023'ün iş planı üzerinde çalışıyor. Bir roadmap yayınlayacağız biz. 2023 roadmap diye Şubat'ın ilk haftası çıkacak maalesef. Ocağı yetiştiremiyoruz şu anda. Mümkün görünmüyor. Ama dediğim gibi Şubat ayı içerisinde dördüncü uygulama olan Scalia'da aktif hale gelecek. Bu Scalia'da yine bu YouTube kanalında dediğim gibi trailer'ı var. Bu videonun altına onun ben linkini koymaya çalışayım. O trailer'daki
oyun olacak. Bir MMORPG. 5. ve 6. uygulamamız var. Bir tanesi ihale platformu, bir tanesi de mühendislik uygulamaları platformu. Bunlarla ilgili biz birkaç tane inşaat şirketiyle partnerlik yaptık aslında. Tabii bunları yayınlamadık. Çünkü bu inşaat şirketleri devasa inşaat şirketleri değil. Aynı zamanda kripto ile çok yakından ilişkisi olan ve çok popüler inşaat şirketleri değil. Biz bu şirketlerle birlikte mühendislik hesaplarını, bildiğiniz işte klasik Excel ile yapılan, bazı uygulamalarla yapılan mühendislik hesaplarını Web3 alanına taşımayı düşünüyoruz. Ve orada kullanılırken de Kilopi yani Log Token üzerinden kullanılacak. Bu tip bir sinerji oluşturuldu. Bunların toplantıları devam ediyor. Neyi nasıl yaparız, nereye nasıl oturturuz diye toplantılar devam ediyor. 2 tane daha uygulama gelecek yani. Birisi ihaleler platformu, bir tanesi de mühendislik uygulamaları platformu. Bu 6 donenin dışında, aslında elementin dışında Kilopi'de bir sürü başka elementler olacak ama ana uygulama diyebileceğimiz 2 tane daha bizim planımız var. Tabii o noktaya ulaşabilir miyiz? Şu anda o noktaya ulaşabilmek için bu 6 donenin tamamlanmış olması lazım. O nokta ne? Birincisi akıllı şehir. Biz aslında bu akıllı şehir altyapısını da, algoritmasını yazmaya başladık. Ama tabii bunu yapabilmek için dünya üzerinde bir pilot şehir elde etmek lazım. Bu çok devasa büyük bir iş. Buna ulaşabilmek için bizim bu ilk önce 6 tane Kilopi elementine tam oturtmuş, sürdürülebilir hale getirmiş ve kripto piyasasında da ağırlığımızı koymuş olmamız gerekiyor. Tüm onlar bittikten sonra akıllı şehir ve bir tane de sıfırdan çok özgün bir oyun yazmak istiyoruz. O oyunun bile algoritmalarının bir kısmını yazdık aslında ama tabii o noktalara gelebilmek bakalım bize nasip olacak mı? Durmayacağız ama yani o noktaya gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani hayat memat meselesi bizim için öyle boş işler değil bunlar, bilginiz olsun. Şimdilik Kilopi projesi için bu kadarını söyleyeceğim. Durum bildirisi videosuydu. Söylemem gereken başka bir şey var mı düşünüyorum. Aklıma bir şey gelmiyor, bu kadar. Videoda hiç kesinti yapmak durumunda kalamadım. Çünkü telefonda nasıl editleneceğini de bilmiyorum. Bunu upload edeceğim. Yine fırsat bulursam video çekmeye çalışacağım. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.